Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zeka sorusuyla yeniden karşınızdayım. Güzel sorular hazırladım. Evet, bu hazırladığım sorularla çocukların gönlüne girebilirsiniz. Onları motive edebilirsiniz. Onlarla güzel vakit geçirebilirsiniz. Ben bu soruların ekmeğini çok yedim. Sizler de kullanın, yorumlarda paylaşın. Evet, öncelikle geçen hafta sorduğumuz sorunun cevabıyla başlayalım. Şöyle arka tarafta gösterdiğim gibi aile bağlarıyla alakalı bir soru sormuştuk. Belki sizlere kolay gelmiş olabilir ama çocukların kafasında daha iyi şekillenmesi için ve bir ipucu var, orada bir ayrıntı var. O ayrıntıyı kaçırmaması için bence güzel bir soruydu. Sorumuzda şunu sormuştuk. Ahmet'in 4 tane teyzesi, 3 tane halası, 2 tane dayısı, 1 tane amcası vardı. Ahmet'in toplam anneannesinin kaç çocuğu var diye sormuştuk. Evet, bu soruyu cevaplarken şunu düşüneceğiz. Anneanne tarafı, yani annemizin annesi tarafı. Annemizin kardeşlerine ne diyoruz biz? Erkek kardeşlerimize dayı diyoruz. Kız kardeşlerimize teyze diyoruz. Evet, 4 tane teyze vardı. 2 tane de dayı var. Toplam ne yapıyor? 6 kardeş. Ama bir kişiyi unutmamak lazım. Annemizi de unutmamak lazım. Yani anneannemizin toplam 7 tane çocuğu varmış. Geçen hafta kısa bir soru daha sormuştuk. Şöyle yan tarafta gösteriyorum. Sorumuz şöyleydi. Topların üzerinde 1, 3, 5, 7, 9, evet 11, 13 ve 15 sayıları yazıyordu. Bu toplardan sadece 3 tanesini seçerek bunların toplamı 30 nasıl yapar diye sormuştuk. Evet, şimdi düz mantık düşündüğümüzde 3 tane tek sayının, evet 3 tane tek sayının çift sayı olması imkansız. Ama işte burada bir ayrıntı var. O ayrıntıyı kaçırmayanlar bu soruyu cevaplamıştır. Evet, ayrıntı şuydu. Şimdi bakın 9 numaraya dikkat edin. Topun üzerinde 9 yazdığı için topu ben ters çevirebilirim. 9 neye döner o zaman? 6'ya döner. Yani 11 artı 13 ne yapar? 24 yapar. 6 daha 30 yapar. Evet, bu soruyu da bu şekilde cevaplamış olduk. Bu soruların linklerini videonun sonuna bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Bu haftanın zeka sorusuna gelelim. Güzel bir soru hazırladım. Sorumuz geliyor. Şöyle yan tarafta gördüğünüz gibi ağaçta kuşlar var ama kuş sayılarını bilmiyoruz. Şöyle bir bilgi var. Bir tane kuşun önünde 2 tane kuş var. Bir kuşun arkasında da 2 tane kuş var. Bu kuşların ortasında da 1 tane kuş var. Evet, bu dalda kaç tane kuş var? Evet, sorumu tekrarlıyorum. Bir dalda sayısını bilmediğimiz kuşlar var ama şöyle bir bilgimiz var. Evet, bir kuşun önünde 2 tane kuş var. Bir kuşun da arkasında 2 tane kuş var. Ortada da 1 tane kuş var. Evet, toplam dalın üzerinde kaç tane kuş var? Bu sorunun cevabını bir sonraki haftanın zeka soruları bölümünde vereceğim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Siz kıymetli seyircilerim sayesinde bu seviyeye geldim. Yine sizlerin sayesinde daha güzel yerlere ulaşacağıma çok inanıyorum. Evet, arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok memnun olurum. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Evet, izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Abone olmak ücretsiz biliyorsunuz ama sizin her aboneniz bana moral, motivasyon olarak çok şey katıyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.